8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Ece Tatar Sıdal. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk, merhabalar. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun Teşekkürler. hocam. Hocam, implant cerrahisi günümüzde çok popüler. Bu konuda yeni gelişmeler var mı? Bu gelişmeler hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Evet, implant cerrahisi günümüzde çok popüler çünkü çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Dişler eksik. Bunun yerine yandaki dişleri keseceğimize oraya bir implant yerleştirerek doğal dişlere dokunmadan çok güzel implantlar yapabiliyoruz. Ancak bu bir cerrahi işlem olduğu için sonrasında hastada şiş, ağrı gibi sıkıntılar tabii ki olabiliyordu. Bu hastanın kemik durumuna, yaptığımız implant sayısına göre değişen şeylerdi. Günden güne teknoloji çok güzel bir şekilde gelişiyor ve bize şöyle bir şey kazandırdı. Bilgisayar destekli, rehberli bir cerrahi yapabiliyoruz. Bu rehber bize kemiğe hiç dokunmadan implant yerleştirmemizi sağlıyor. Böylece hastalarımızın sonrasında konforu bozulmamış oluyor. Yani şiş miktarı çok daha az, kanama çok daha az, ağrı çok daha az. Ben izin verirseniz bunu birazcık daha detaylandırıp anlatmak buyurun isterim. hocam. Eskiden de ya da geleneksel yöntem dediğimiz şey ara sıra hala kullanmamız gerekiyor. Bir tomografi istiyoruz hastadan, kemik yoğunluğuna bakıyoruz. En iyi kemik nerede var bunu buluyoruz. Ve sonrasında kemik yüzeyindeki diş etini açıp orada uygun gördüğümüz yerlere implantı yerleştiriyoruz. Ancak o kemiğin üstündeki diş etini tekrar dikmemiz demek, bu dokuda şiş oluşturmamız, travmayı arttırmamız demek. Biraz önce bahsettiğim bilgisayar destekli rehberli cerrahide şöyle bir avantajımız var. Yine tomografi çekildi. Nerede kemiğin yoğun olduğunu gördük. Buna göre bize bir rehber oluşturuldu. Bu rehberlik sayesinde sadece 3,5 ya da 5 milimlik bir alandan implantı yerleştirebiliyoruz. Yani geleneksel yöntemde olduğu gibi diş etini açmak, tekrar dikmek yok. Dikiş yok, kanama yok. Sonrasında şiş yok, ağrı çok daha az ve kontrollü. Çünkü öncesinde rehberimiz hazır. Bu bizim gerçekten implantta son yıllarda elimize geçen en büyük şans ve kolaylık. Hastalarımız için de müthiş bir konfor bence. Bizim ortopedide eklemi açmadan yapılan işlemler ve hatta günden güne gelen bir şey var. Teknolojinin getirdiği bir şey var. Yumuşak dokuya minimum zarar vererek süreci rahat atlatma. Buna da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Evet, robotik cerrahinin benzeri. Yumuşak dokuya dokunmadan sert dokuda işlemi tamamlamak. Peki bu süre içerisinde yani bu implant iyileşene kadar hastalar nasıl geçiriyorlar süreci? Hani dişsiz mi kalıyorlar? Şöyle, bazı hastalarda yine söylediğim şey her hasta için geçerli değil. Ancak uygun kemik var ve biz rehber bir cerrahi uygulamışsak %90 oranında hasta hiçbir şekilde dişsiz kalmıyor. Hatta biz protezi daha implanta başlamadan ameliyat öncesi hazırlatmış oluyoruz. Hastanın yüzüne, şekline, sosyal hayata uygun kullanabileceği bir şekilde. O cerrahi masamızın üzerinde. Yani ameliyata girmeden önce elimizdeki rehber sayesinde protezimizi önceden planlamış ve hastamıza uygun bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Şöyle düşünün, implant cerrahisine girmeden önce dişleriniz ağzında. 40 dakika içerisinde dişleriniz çekilebilir, üzerine implantlar konur ve plastik dişleriniz yerleştirilmiştir. Yani siz 40 dakika sonra operasyondan çıktığınızda ertesi gün işinize gidebilirsiniz. Şiş daha az, ağrı daha az. Bu bizim son yıllardaki en büyük şansımız diye üste basa basa söylediğim rehberli cerrahi, sonrasında kullanacağı protezi de baştan çok daha iyi planlamamızı sağlıyor. Hocam, bahsettiğiniz rehberli cerrahi, bunlar avantajları. Bir dezavantajı var mı pekala bu uygulamanın? Hiçbir dezavantajı yok. Uygun kemik bulduğumuz her hastada bu şekilde bir cerrahi yapabilmek için hiçbir dezavantajı yok. Evet. Eğer hastamızın kemiği uygunsa en kısa sürede bir rehber oluşturtuyoruz ve her zaman protezini önceden hazırlatıyoruz. Hatta bir avantajı daha var. Birçok implant yaptıran kişi sonrasında doku kaybı nedeniyle aralara yemek artığı sıkıştığından bahseder. Yani protez yapılır, hasta memnundur ama der ki aralara yemek artığı sıkışıyor. Biz de hep ekstra apareyler söyleriz, böyle yap, şöyle yap diye. Yani benim meslekte 17. yılım, implant bizimle birlikte çok fazla gelişti. Bizim de eski zamanlarda bunu nasıl çözeceğimizi düşündüğümüz dönemler oluyordu. Evet. Birçok yöntem var ama yine bu yeni çıkan, sürekli guided demeye çalışıyorum, rehberli cerrahi şunu sağlıyor. Dokuya dokunmadığımız için dokuyu kaybetmiyoruz. Kesmiyoruz, orayı dikmiyoruz. Doku sapasağlam.
Yani sonrasında yemek artı sıkışma derdi yok. Diş eti orada ve gayet sağlıklı. Evet, hasta çok için de fazla çok büyük bir avantajı var. avantaj. Evet. Yine aynı şekilde hekime dönüş de olmuyor. Hekim için de Aynen. avantaj olmuş Hepimiz oluyor. için çok büyük bir konfor. Ya zaten yumuşak doku, bir diş veya bir kemiğin tek başına iyileştirilmesi yetmiyor. Yeterince yumuşak doku iyileşmesi yoksa sonucu her zaman daha kötü oluyor işlemlerin. Bu benim anladığım kadarıyla siz bu yumuşak doku zararını minimuma indiriyorsunuz. Aynen. Peki şunu sorayım. Peki burada diş olmasa, alan boş kalsa, mesela arkadaki dişler zaten görünmüyor. Kişinin mutlaka bunun yerine bir implant yapması gerekli mi? Şöyle çok net bir cevap vermek isterim. Ağızdaki harmoninin asla bozulmaması lazım. Harmoni dediğimiz şey sizin de mesleğinizde olduğu gibi nasıl diz iyi çalışacak, bel ona bağlı çalışacak, ayak böyle bir vücutta omurgada bir harmoni varsa ağız içerisinde dişlerinde aynı harmonide olması lazım. Yani tek bir diş eksikliğinde bile çene eklemi zarar görüyor. Çene eklemine gelene kadar bir süreç var, ne kadar zararı olduğunu şöyle anlatabilirim. Hatta biz kliniğe gelen hastalarımıza bir animasyon video izletiyoruz. Bir dişim çekildi, yıllardır boş, bana bir zararı yok diyor. Biz neler olabileceğini gösteriyoruz ve çok daha çabuk bir şekilde o boşluğu doldurmaya yönelik tedaviler istiyorlar. Bu arada şunu da söyleyebilirim, hani implant olması şart değil. Takıp çıkarılan protez de olur, köprüler de olur. Ama boşluk kapatılıp hastanın aynı fonksiyona, aynı harmonide devam etmesi lazım. Diyelim ki 2 tane, 3 tane diş var. Ortadaki diş çekildi. Yandaki 2 diş boşluğu kapattı. Kapatmıyor efendim. Dişler o boşluğa doğru devriliyor. Devrilirken bu devrilen diş yandaki dişler arasında boşluk oldu. Bu diş çürüyor, yemek artığı giriyor. Öbürü üstteki diş aşağı doğru sarkıyor. Bütün aynı alanda tek bir diş eksikliği yüzünden 6 tane diş etkileniyor. Bir süre sonra ne oluyor? Çene eklemi bir tarafta çiğneyemeyip zarar görmeye başlıyor. Çene ekleminin etkilenmesi de şu demek, ağız açıklığında kısıtlılık. Yani gençlikte bunu fark etmiyoruz. 30'lu yaşlar dişi çektiriyoruz. Ama 45-50 yaşlarında bize geldiğinizde ağzını açamayan, açtığında kapatamayan, ağzı kasılı kalan hastalarımız var. Yani ben bizim çene eklemini sizin diz eklemine çok benzetiyorum hocam. Eklemeniz varsa dinlemek isterim. Yani göz ardı edilen şeyler ne kadar karşımıza dönüyor değil mi? Kesinlikle. Yani bizim de hep söylediğimiz bir şey var. Vücudun bir biyomekaniği var. Bunlar bir zincir gibi birbirine bağlı. Tabii bunu dişlere uyarladığınız zaman sizi çok daha net anlayabiliyorum. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ama hani izleyicilerimiz de şunu da bilsinler. Evet, diş implantları ile ilgili bir şeyler anlatılıyor ama implant ihtiyacı da çok önemli bir konu. Evet. Bunu da es geçmemeleri lazım. Onun için sordum size bu Ağızda soruyu. boşluk kalmayacak. Evet. Tekrar altını çizelim. Evet. Hocam peki ekran başında şimdi bizi izleyen seyircilerimizden muhakkak implant yaptırmak isteyenler vardır. Bu noktada marka araştırması yapıyorlar ya da fiyat araştırması yapıyorlar. İşlemi yaptırmak isteyen kişi nelere dikkat etmeli ya da gerçekten neyi araştırmalı? Şöyle, insanların en kolay araştırabildiği şey marka olduğu için hemen marka kıyaslamasına geçiyorlar ve diyorlar ki tamam bu markayı yapıyor demek ki iyidir. Birincisi şunu söyleyeceğim, iyi bir hekim zaten iyi marka kullanır. Bunu sorgulamaya da çok gerek kalmaz. Çok güzel onayladınız. Bu sadece diş hekimliği Evet, için kesinlikle. değil, tıbbın bütün Genel olarak alanları böyle. için. Bizim alanımızda da böyledir. var yine aynı Hiçbir şekilde şekilde hocam. o markanın sorulmasına gerek kalmaz. Bize zaten çok fazla sormazdı hastalarımız. Şunu söyleyeyim. Bir dönem gerçekten 2 tane çok popüler marka vardı. Hani marka araştıranlar biliyordur bunu. Onu yapıyorsa iyidir. Şimdi onun alternatifi yüzlerce o kalitede implant var. Hekiminiz bunların herhangi birini kullanabilir. Ancak en önemli faktör hekimdir. Yani bu bütün tıbbın alanında geçerli. 1. sınıf bir implantı yanlış bir hekim, tecrübesiz bir hekim, önceden planlanmamış bir cerrahiyle öyle bir konumlandırır ki hayatınız boyunca o implant başınıza bela olur. Yani takma diş yaptırdınız, onu söktürmeniz çok kısa bir sürede çözülür ama implantı söktüremezsiniz. Kemik içine kaynamıştır. Sökülmesi o kemikte çok büyük bir soruna neden olur. O yüzden birinci yapacağımız şey kendimize çok iyi bir hekim bulmak, o hekime güvenmek. İyi hekim sterilizasyona dikkat eder. Zaten 1. sınıf implant kullanır. Bizim sadece iyi marka kullanıyor diyerek yanlış bir hekime gitmemiz, hayat boyu uğraşacağımız çok büyük bir implant sorunu yapar. Gene meslekte uzun yıllardır çalışıyorum.
Söylediğim gibi kötü kaplamalar da bizi çok üzüyor, hastayı da çok yoruyor. Ama kötü implant hastanın tedavisini 1 sene, 2 sene uzatıyor. Kemikten parça alıyoruz. İmplantın çevresiyle birlikte o implantı sökmek zorunda kalıyoruz. O yüzden iyi hekim seçmek buradaki en altın kural bence. Şunu da sormak istiyorum. Bu dijital guided surgery, yani dijital rehberli cerrahi sizin deyiminizle. Bunu şu an siz implant teknolojisi için kullanıyorsunuz. Aynı zamanda genel planlamaya da faydası oluyor mu? Yani kişinin diş yerleşimi nasıl olacak, implantın nereye yerleştirilirse ağız bütünlüğü tamamlanacak, daha fonksiyonel olacak gibi bir etkisi, faydası da var mı? Dijital o kadar diş hekiminin her alanına girdi ki. 2 tane ana bir branş var burada. Biri implant yapan cerrahi bölümümüz, bir de protez bölümü, yani benim bölümüm. Bu 2 bölümün kombinasyonu o kadar doğru ve güzel işlemeli ki yapılacak şey sadece implant yerleştirmek değil, aslında oraya konan dişin hem estetik hem de fonksiyonu doğru sağlaması. Yani bir inşaatı yaparken mühendisle mimarın birlikte çalışması gibi. Eskiden ben çok iyi hatırlıyorum, yani 18 sene önce fakültedeyken cerrah kemiği nereye buluyorsa implantın doğru yeri orasıydı. Ama çok kısa bir süre sonra şuna döndü. Protez nereyi doğru fonksiyon yaptıracaksa, hasta nasıl onunla rahat çiğneyecekse oraya göre implant yapılmalı. Yani ilk önce hastanın kullanacağı dişin formu belirlenmeli. Bunu dijitalle şöyle birleştireceğim. Biz dijital diş hekimliğini normal estetik uygulamalarımızda da, zirkonlarımızda, porselen laminalarımızda hepsinde kullanıyoruz. Hastanın yüzüne uygun nasıl bir diş formu olması gerektiğini dijital olarak programda belirliyoruz. İmplantta da aynı şeyi yapıyoruz. Sonra çekilen tomografiyle bunu birleştiriyoruz. Biz protezi buraya istiyoruz. Peki burada yeterince kemik var mı? %100 bizim istediğimiz noktada kemik olmalı. Orada kemik azsa o zaman diyoruz ki önce burada kemik oluşturacağız. Sonra buraya implant yapacağız. Yani insanlar kıyaslama yaptıkları zaman bir yerlerle tek cerrahi diyen her zaman çok daha fazla hoşlarına gidiyor. Bir defada kurtuldum. Tabii ki. Ama biraz önce bahsettiğim gibi incecik bir kemiğe implant yaparsanız 3 sene sonra implantı Ömrü kaybedersiniz. kısa olacak. Önce oradaki kemiği güçlendirelim. Sonra sizin yüzünüze yakışan ve fonksiyonel olarak iyi olan protezi yapmak için gerekli implantları koyalım. İmplant bir inşaatın demirleri gibi. Üstüne koyacağımız yapıyı biz protezciler yapıyoruz. O yüzden dijital planlama ilk bizden başlıyor. Dijitali diş hekiminin her alanında çok keyifle kullanıyoruz. Evet, özellikle bunun için sordum. Sanki sadece implant cerrahisinde kullanılan bir şey gibi ama siz ağız bütünlüğünü tamamlamak açısından aslında tüm alanlarda kullanıyorsunuz bunu. Hocam biz diş hekimliğinde dijitali hem planlama için kullanıyoruz hem de çok kısa sürede diş üretebilmek için de kullanıyoruz. Eskiden arkada bir tane dişinizin üzerine kaplama yapılacak. Bundan geleneksel bir ölçü alınırdı. 3 gün sonra prova, 3 gün sonra takmak. Yani yaklaşık 6 günde siz bir porselen dişe ulaşabilirdiniz. Şu an biz bunu kendi kliniğimizde 8 dakikada üretebiliyoruz. Tarıyoruz. Ne kadar kısa bir sürede. Dijital olarak gönderiyoruz. Tasarımını yapıyoruz. 8 dakikada bloktan kazıyor. Aynı materyal, daha basit bir materyal değil. Aynı materyal, aynı estetikte 8 dakikada kullandırılabiliyor. Şunu eklemek isterim. Ön bölge estetikte biz hala makineden çıkanın estetiğini beğenmiyoruz. Arka bölgelerde okeyiz, kullanabiliyoruz, üzerine makyaj yapıyoruz. Ama ön bölge estetiği demek çok da sevdiğim bir konu benim. Kesinlikle çok iyi bir teknisyeniz olmalı. Bu teknisyen bir sanatçı, bir zanaatkar olmalı. Kişinin yüzüne uygun o dişi dizayn etmeli. Yine dijitalden çıksın ama üst yüzeyine hastanın isteklerine, formuna uygun olarak el sanatı dokunsun istiyoruz. O nedenle dijital teknolojiye sahibiz ama belli durumlarda belli kişilere kullanabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Çok güzel ederim. bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hocam iyi ki geldiniz. Teşekkürler tekrar. Sizi görmek yine çok güzeldi. Sağ Ben olun. çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Sizi de öyle. 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz Doktor Ece Tatar Sıdalı'ydı. Kendisiyle bugün dijital rehberli cerrahiden bahsettik ve implant tedavilerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.